3 yıl aradan sonra, The Sandman 2. sezon, Vol 1 için geri döndü ve son yayınlandığı zamandan bu yana mirası gölgelenmiş olsa da, izleyiciler hikayenin devamını görmek isteyeceklerdir. Bu The Sandman'in son sezonu olacak ancak 2. sezon, anlatıyı hak edenlere, yani hayranlara geri vermek amacıyla karakterlerine, oyuncularına ve büyülü set parçalarına yatırım yapabilir ve yapıyor da. The Sandman 1. sezon, Netflix'i uzun süredir bu türe yatırım yapan yayıncılarla aynı seviyeye getirebilecek geniş, iddialı bir fantezi projesinin tonunu belirledi. Ancak, perde arkasında yaşanan tartışmalar olmasa bile, The Sandman pahalı bir dizi. Sonunda 2. sezona kavuşuyor olmamız ancak dirimin düşünebileceği bir mucize. Bu da arkamıza yaslanıp elimizdeki bölümlerin tadını çıkarmayı daha da kolaylaştırıyor, zira hikayenin hayranları duygusal finali kaçırmamalı. The Sandman yeni yüzlerle tanışıyor, tanıdık olanları yeniden ziyaret ediyor ve insanlığıyla yüzleşiyor. Her zamanki gibi karanlık ve düşünceli olan Tom Sturridge, The Sandman'in 2. sezonunun ilk yarısında kendi halinde dirimi canlandırırken bu sezon gülümsemek için birkaç şans yakalıyor. Dizideki tüm oyuncular gibi o da karakterinin diğer dünyevi yönlerinde kendini kaybetmekten çok mutlu. Ancak, Kum Adam dirimden gücü yeniden inşa etmek için kapsamlı bir arayıştan daha fazlasını istiyor. Bu sezon anlatıda daha büyük sorular var ve bunu diyaloglarda birkaç kez duysak da, herkes dirimin ne kadar değiştiğini fark etti. The Sandman'ı 2. sezon için geri getirmek sadece prodüksiyon sorunları nedeniyle zor olmadı, aynı zamanda ileriye dönük yolu açıkça ortaya koymayan hikaye soruları da vardı. Morpheus'un Diramingi yeniden yapılandırmasını ve doğuştan gelen haklarını geri almasını zaten izledik, bu yüzden geriye kalan tek şey geçmişinin kişisel kısımlarını araştırmak ve bunun sadece kendini ve sorumluluklarını düşünen aynı adam olup olmadığını görmek. Ancak The Sandman, bu daha karakter odaklı hikayenin ağırlığı altında ezilmek yerine dirimin gelişimine daha da eğiliyor. Görsel olarak, The Sandman geri adım atmıyor. Herhangi bir çizgi roman uyarlamasının en güzel yanı, dirimin hayatı o kadar uzun ve mucizelerle dolu ki, ona her yerde memnuniyetle eşlik edebileceğimiz için, izleyicinin 1. sezonun her detayını mükemmel bir şekilde hatırlamasına gerek olmamasıdır. Görsel açıdan The Sandman geri adım atmıyor ve bizi anlatının yüksek bahislerine çekecek kadar görkemli tablolar hazırlıyor. Bununla birlikte, The Sandman'in en büyük hatası 2. sezonda da geçerli. Hikayenin içinde olmaktan mutlu olsak bile, riskler hiçbir zaman çok yüksek hissettirmiyor. Dirim of Out of Sand Cats, Calliope, 10 muadilini görmemiş olsak da, en seçici izleyiciyi tatmin edecek kadar geri dönüş ve büyüleyici maceralar var. The Sandman'in 2. sezonunun en sevdiğim yanlarından biri, ne kadar çok bilginin anlatıldığı ve Dirim'in ailesiyle ne kadar çok zaman geçirdi. Dirims'in ailesinin en aklı başında olanlarından biri olan Deed'i daha fazla görmek eğlenceli olsa da, diğer kardeşleri hakkında daha fazla şey öğrenmek ilginçti ve The Sandman 2. sezonu taze tuttu. The Sandman son bölümlerine doğru hızla ilerliyor, kaybettiklerine şimdiden özlem duyuyor. Dizinin yayından kaldırıldığı gerçeği tam olarak dizinin başının üzerinde asılı durmuyor, ancak her zaman mevcut ve anlatının zaten nostaljik tonunu besliyor. Yazarların ve yaratıcıların dirimi daha da ileri götürmek için kalan zamanın farkında olmaları ve onu desteklemeye değer bir karakter haline getirmeleri en iyisi olabilir. The Sandman 2. sezonun hızı aceleye getirilmiş ya da mantıksız değil, ancak dirimin yaşadığı her etkileşim 2. cildin varacağı kaçınılmaz sonuca doğru ilerliyor. Karşılaştığı herkes, ister melek, ister endes, ister başka bir şey olsun, insanlığın artık onlara ihtiyacı olmayabileceği gerçeğinin etrafında dönüyor. Kendi başımıza kaos, yıkım ve mucizeler yaratabilir hale geldik. Vol 1 bizi heyecan verici bir sonla ve neredeyse akla gelebilecek her yönden değişmiş bir rüya ile baş başa bırakıyor. The Sandman bu kez bizi daha da fazla içine almak için becerilerini geliştirdi ve duvarlarını indirdi ve bunun mümkün olmasının nedeni saatin tik-takları olabilir. The Sandman 2. sezon, Vol 1'in tüm bölümleri şimdi Netflix'te izlenebilir.